İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bir süredir YouTube videolarına ara vermiştim ve bugün de işe gitmem gerekiyor. Birkaç saatlik bir çalışma yapmam lazım. Ve Instagram'dan takip edenler genelde bilir. Ben işe yürüyerek gidiyorum. Yaklaşık yarım saatlik bir yürüme mesafesindeyim. Ve dedim ki bu yürüme süremi bugün bir video çekmeye ayırayım. Hem sizlerle olan o verdiğimiz uzun arayı kapatmış olalım. Hem de birazcık aslında doktora hayatımda neler yapıyorum, yani şu anda ağırlıklı olarak ne üzerine çalışıyorum, bunun hakkında konuşalım istedim. Ve bunu yaparken de ara ara Barcelona sokaklarından kesitler göstererek böyle birazcık sanki benim hayatımda neler olup bitiyor, benim hayatımdan kesitler izleyebileceğiniz bir video olsun diye düşündüm. Bilmeyenleriniz için çok kısaca özetliyorum. Ben 2024 Ekim sonunda Barcelona'ya taşındım doktora eğitimim için. Pompeu Fabra Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Geçen yıl biraz daha hazırlık süreci gibiydi. Bu sene doktoramın 1. yılına başlamış oldum Ekim ayında. Şu ana dek daha ağırlıklı olarak bağımlılık üzerine çalışarak ilerledim. Yani laboratuvarın da biraz aslında odak noktası bağımlılık. Bir önceki projem kısa bir projeydi, madde bağımlılığı ile ilgiliydi. Fakat şu anda uzun bir süredir yeme bağımlılığı üzerine çalışıyorum. Biraz ilginç bir konsept çünkü yeme bağımlılığı gerçekten bir bağımlılık türü müdür? Literatürde bu da tartışılıyor. Fakat bağımlılık kriterlerini karşıladığımız noktada da bunu ister istemez bir bağımlılık olarak ele alabiliyoruz. Nitekim günümüzde dijital davranışlarımız bile bir bağımlılık türü olarak değerlendirilebiliyor. Buranın rüzgarı hiç bitmiyor. Yani sürekli saçımız başımız birbirine. Ve benim çalıştığım laboratuvar bir nörofarmakoloji laboratuvarı. Biz çok büyük çoğunlukla deney hayvanlarıyla çalışıyoruz. Ve bu benim çalıştığım yeme bağımlılığı projesi de yine deney hayvanlarında modelleniyor. Temel mantık aslında şu: hayvanları her gün mümkün olduğunca aynı saatte aynı deney koşullarına maruz bırakarak bir yeme bağımlılığı geliştirmelerini sağlıyoruz. Mesela bunu onlara çikolata aromalı yem vererek yapıyoruz. Çikolata her yerde karşımıza çıkıyor. Çikolata yemeliyim. Onlar için de oldukça lezzetli ve tercih edilebilir bir yiyecek bu. Ve burada yeme bağımlılığı modelledikten sonra da bu hayvanların acaba bağırsak florasında bağımlı olan ve olmayanlar arasında biz bir farklılık tespit edebilir miyiz? Bu bağırsak florasını herhangi bir şekilde modifiye edersek ne gibi davranışsal sonuçlar görürüz? Buna odaklanıyoruz. Uzun bir deney süreci açıkçası çünkü madde bağımlılıkları çok daha kısa sürede ortaya çıkabiliyorken yemek yemek aynı zamanda doğal da bir davranış olduğu için bunun hani bir bağımlılık haline gelmesi özellikle de hayvan modellerinde biraz daha fazla zaman istiyor. Size burayı göstermek istiyorum. Hafta içleri de storylerimde sıklıkla paylaşıyorum bu Barcelona Katedrali. Ve burada mutlaka en az bir tane sokak müzisyeni oluyor ve özellikle akşam saatlerinde böyle o gün sonunda, iş çıkışında bu şekilde sokaktan müzik sesleri duymak bence insana çok iyi geliyor. Bu yüzden de yürümeyi çok seviyorum. Ve tabii artık yaz geldiği için yavaş yavaş turist sezonu da açılmaya başladı. Gördüğünüz kalabalık birazcık turistlerden kaynaklanıyor. Türkiye'de daha böyle
güneyde ya da Ege bölgesinde yaşayan yerli insanlar havalar ısınmaya başlayınca şikayetçi olurlar ya. Çok kalabalık olmaya başladı, çok fazla insan geliyor vesaire diye. Ben de biraz Barcelona'da açıkçası bundan şikayet ediyorum. Çünkü özellikle Paskalya'dan sonra artık böyle şehrin görünümü değişmeye başlıyor. Gerçekten her yerde inanılmaz insan kalabalıkları. Normalde çok fazla metro veya tren kullanmıyorum ama tabii ki yaz sezonu gelince deniz sezonu otomatik olarak açılmış oluyor ve farklı noktadaki plajlara gitmek istediğimde o trenlerin kalabalığı biraz böyle sorgulatıyor bir şeyleri. Özellikle bu yeme bağımlılığı çalıştığım projede dikkatimi çeken çok önemli bir şey oldu. Biraz önce de söylediğim gibi yani hayvanları olabildiğince her gün aynı saatte aynı koşullara maruz bırakıyoruz. Ve hafta sonları normalde bu deney protokolüne ara veriyoruz. Sadece hafta içi günlerde bu hayvanlar deneyi yapıyor, tamamlıyorlar. Ve bu hafta sonu araları olmasına rağmen ya da bazen farklı testler uyguluyoruz. O testlerde o yeme bağımlılığını geliştirdiğimiz protokole ara vermiş oluyoruz. Hayvanları bir şekilde o eski şartlara geri döndürdüğümüzde ilk etapta performansları biraz düşse bile hiçbir şekilde sıfırlanmıyor. Yani bir açıdan o artık onların bir rutini olmuş oluyor ve o davranışı kaybetmiyorlar. Bu da ister istemez zihnimde şöyle bir şey oluşturdu. Elbette ki onlar için bir irade ya da seçimden söz edemiyoruz ama yani aynı şeyi biz kendi hayatımıza uygulayacak olsak, bir şeye kendimizi sürekli maruz bıraksak, arada farklı sebeplerden ötürü duraksamalar olsa, bazı deformasyonları olsa bile buna yine de geri dönmeyi başarabilsek nasıl olurdu diye düşündüm. Ve bu da devamında tabii ki biraz beslenme odaklı da ilerleyen biri olduğum için acaba işte diyet döngüsündeki başla bırak davranışına bu şekilde bir çözüm bulabilir miyiz? Egzersiz rutinlerimiz için ya da kazanmak istediğimiz herhangi bir alışkanlık için yani bu başla bırak döngüsünden kurtulabilir miyiz bu şekilde diye düşündüm. Ve Nisan ayında hatırlayacak olursanız Instagram'da bunun tanıtımını yapmıştım. Bir grup danışmanlığı açıyorum diye. O grup danışmanlığına devam ediyorum. Mayıs ayında da yeni bir grubumuz olacak. Küçük bir grupla yani bu tıpkı o hayvanlarda yaptığımız şey gibi. Yani insanlarda da bir şeyi kendimize nasıl alışkanlık haline getirebiliriz? Onu her gün aynı şekilde yapamasak bile geri dönmek istediğimizde nasıl kolayca o geri dönüş yolunu bulabiliriz? Buna odaklandığımız bir grup çalışması. Bu açıdan da böyle birazcık şey gibi hissediyorum. Profesyonel hayatımı sanki günlük hayatıma entegre edebilmenin yolunu bulmuşum gibi. Ve bu da kendimi iyi hissettiriyor. Çünkü psikoloji altyapısı olan bir insan olduğum için insanla olan etkileşimi sıfırlayamıyorum. Bu ister istemez durduramadığım bir şey oluyor benim içimde. İnsanlarla bu açıdan iletişim kurabilme fikri de bana çok çok iyi geliyor. Nasıl ödül... Yani genel anlamda ben doktora çalışmalarımı toparlayacak olursam ağırlıklı olarak beyindeki ödül merkezlerine odaklanıyorum ve neyi nasıl ne zaman ödül olarak algıladığımızla ilgileniyorum. Bu işte belki bir yiyecek olabiliyor, belki bir davranış olabiliyor ya da bazen bir bağımlılık yapıcı bir madde olabiliyor. Bu biraz bence ilginç bir konsept. Çünkü aynı zamanda bireysel farklılıkların da kendisini çok fazla gösterdiği bir konu. Yani kimimiz için bir şeye maruz kalmak, onun üzerindeki kontrolü
kaybetmemize sebep olmuyor. Ama kimimiz o davranış ya da o spesifik madde üzerinde kontrolü çok kolay kaybedebiliyoruz. O noktada beynimizdeki devrelerdeki değişim bir tık daha böyle uzun vadeli, belki kalıcı diyebileceğimiz bir değişime dönüşmüş oluyor. Ay bugün de yine o kadar rüzgarlı ki, yani bura genelde rüzgarlı oluyor bu arada. Buradaki hayatımla ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri deniz hemen iş yerimin önünde. Ve Türkiye'de yaşarken ağırlıklı olarak Kocaeli, İstanbul'da yaşadım. Denize uzak şehirlerde değildim ama yüzülebilir bir denize yakın yaşamak çok büyük bir lüksmüş. Ve bunu burada yaşıyor olmak gerçekten çok çok güzel bir şey. Dilerim deniz seven herkes denize yakın yaşama şansı bulur. Bugün biraz dalgalı. Ama aslında daha deniz sezonu tam açılmadı. Yani suyun sıcaklığını bilmiyorum ama bence sanki daha o kadar ısınmamıştır. Fakat gördüğünüz gibi plaj oldukça kalabalık. Ve işletmelerin hepsi henüz şezlonglarını koymaya başlamamış. Normalde burada çok daha fazla şezlong oluyor. Burası bizim araştırma merkezimizin işbirliği içerisinde olduğu hastane. Spora buraya geliyorum ve işin güzel yanı bu spor merkezinin bu plaja doğrudan bağlantısı var. Şu an üzerinde yürüdüğüm platformun altından bu bağlantı gerçekleşiyor ve yaz için çok çok güzel bir şey. Ve bu binada benim iş yerim. Genel hatlarıyla hem doktora odak konularım hem de rutin yürüyüş rotam üzerinde konuşmuş olduk. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.